Kutsal kase, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde içtiği şarabın kasesidir. Son akşam yemeği, Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek. Çarmıha gerilmesinden önceki akşam İsa, "Bu benim vücudumdur" diyerek öğrencilerine ekmek dağıttı. Sonra da bir kase şarap dolaştırarak "Bu benim kanımdır" dedi. İsa, ekmekle şarabı kendi vücudunu ve kanını göstermek için kullandı. İzleyicilerinin kendisini anmak üzere bu töreni tekrarlamalarını buyurdu. Dünya çapındaki imanlı toplulukların çoğunda İsa'nın bu emri ya her pazar günü ya da belirli pazar günleri yerine getirilmektedir. Bu yemek sırasında yaptığı konuşmanın uzunca anlatıldığı Yuhanna kitabında İsa Mesih onlara kendisi aralarından ayrıldıktan sonra gelecek olan Paraklit'te teselli bulmalarını söyler. İngiliz uzmanları Staffordshire bölgesindeki bir anıtın üzerindeki yazıttan İsa'nın kutsal kasesinin yerini belirlediklerini ifade ettiler. Ayrıca Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra akan kanlarında bu kasede toplanıldığına inanılıyor. Kasenin inanca göre yaraları iyileştirdiği, hastalara şifa verdiği düşünülüyor ve bu sebepten yüzyıllardır bu kutsal kase aranıyor. 12. ve 13. yüzyılda kutsal kase, Kral Arthur ve yuvarlak masa şövalyeleri efsanelerinde söz konusu olmuştur. Kutsal kasenin Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı kadeh olduğu söyleniyor. Söylentilere göre Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde Aramatyalı Yusuf'un İsa'dan akan kanı bu kasenin içinde topladığı söyleniyor. Kutsal kaseyi Hristiyanlıkla özdeştiren hikaye, Troyes tarafından yazılmış ancak tamamlanmamış olan Le Conte du Graal ya da Perceval isimli hikayedir. Bu hikayede köyden gelen saf bir şövalye olan Perceval'den bahsedilir ve Perceval iyiliği, saflığı, masumiyeti temsil eder. Robert de Borrow'un eserlerinde de bu kase hakkında bilgiler verilmiştir. Kutsal kase ile ilgili efsanelerden bir tanesi de Graal efsanelerinin ilham kaynağı Kent mitolojisidir. Kent mitolojisinde bolluk ve bereket getiren, hastalıklara şifa veren bir kaseden bahsedilir. Hristiyan mitolojisinde de buna yakın olarak İsa'nın havarileriyle yediği son yemekteki şarap, içtiği kadeh özel güçlere sahiptir ve kutsal kabul edilmektedir. Amerikalı yazar Dan Brown'un Da Vinci Şifresi adlı romanı, kutsal kase ile ilgili yeni iddialar gündeme getirdi. Romanda Dan Brown, kutsal kasenin maddesel bir şey olmadığını, daha çok ilk Hristiyanlıkla ilgili sırları ihtiva eden belgeler olduğunu öne sürüyor. Buna göre Sion tarikatı üyesi olan Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunda yanında görülen kişinin İncil yazarı Yuhanna değil, İsa'nın varlığı bilinmeyen karısı Mecdelli Meryem olduğunu iddia ediyor. Kutsal kasenin yani İsa'nın çocuklarını dünyaya getiren Mecdelli Meryem ve bu ilişkiye ait sırlar olduğunu öne sürüyor. Ancak Brown'un iddiaları hem kilise hem de akademisyenlerce kabul görmüyor. Araştırmacılar kutsal kadehin Kudüs'ten Kahire'ye götürüldüğünü ve ardından İspanya'nın Akdeniz kıyısında bir İslam krallığını yöneten bir emire verildiğini belirten Ortaçağ Mısır parşömenlerine rastladıklarında San Isidoro Bazilikası'ndaki İslami kalıntıları araştırıyorlardı. Bu parşömenler Müslümanların kutsal kaseyi Kudüs'teki Hristiyan cemaatinden Kahire'ye nasıl götürdüğünü anlatıyordu. Altın ve onyx'ten yapılmış ve üzerine değerli taşlar serpiştirilmiş kadeh, aslında biri ters, diğeri aşağı dönük, birbirine kaynaşmış iki kadehtir. Torres ve Del Rio, Mısır parşömenlerinde anlatıldığı gibi üst yarının akikten yapıldığını ve bir parçasının eksik olduğunu söylüyorlar. Irish Times'ın bildirdiği gibi kadehin gerçekten İsa'nın dudaklarına değdiğini kesin olarak kanıtlayamadıklarını, ancak bunun ilk Hristiyanların son akşam yemeğinde kullanılan kadeh olarak saygı duydukları kase olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığında ısrar ediyorlar. Kutsal kaseyi tarihten bugüne kadar kimler aramadı ki? Kral Arthur'un şövalyesi Percival'den başlayan bir süreç Dan Brown'a kadar uzandı. Uğruna tarikatlar kuruldu, kitaplar yazıldı,
filmler çekildi, sayısız tartışma yaşandı. Peki aslında kutsal kase neydi? Gerçekten de böyle bir kase var mıydı? Yoksa Dan Brown'un Da Vinci'nin şifresinde iddia ettiği gibi sadece bir sembol müydü? Daha da önemlisi, eğer gerçekten varsa neredeydi? Kutsal kasenin nerede olduğu ile ilgili birçok teori vardır. Mesela Antakya'da bir kilisede bulunan kasenin bu kase olduğu düşünülmektedir. Bir diğer teoride İngiltere'de bulunan çoban anıtının üzerinde yazan bilgiye göre kutsal kase Kanada'daki Nova Scotia ile New Brunswick bölgelerinde bulunabileceğini işaret eder. Şifre bilimciler çoban anıtını araştırmaya devam ettiklerinde birkaç harfe daha ulaşarak kutsal kasenin bulunduğu bölgeyi buldu. Bir anıt üzerinden yola çıkan araştırmacılar harfleri ve sayıları çözerek kutsal kaseyi buldu. Kasenin İngiltere'de, İtalya'da, Kanada'da olduğu düşünülüyor. Ayrıca İspanya'nın Leon şehrindeki bir müzede bulunan ve sergilenen altın kaplama olan kasenin de İsa'nın kutsal kasesi olduğu söylentiler arasındadır. Araştırmacılar Margarita Torres ve Jose Ortiz Rio'ya göre kaseyi Müslümanların Filistin'den alıp Hristiyanlara verdiğini düşünüyor. Kutsal kase ile ilgili bir diğer rivayetse Çemberli Taş'ta bulunan gizli odadır. Sangreal belgeleri adıyla anılan belgelerde inanışa göre kutsal kase ile birlikte gömülmüştü. Bu belgeleri ve kaseyi şövalyelerin koruduğuna inanılıyor ve kase tapınak şövalyelerinin güçlerinin sembolüdür. Kutsal kase insanların kafasını geçmişten beri meşgul etmiş, ortaya atılan teorilerle birçok sorun yaratmıştır. Bu savaşlara sebep olan kase tarihin en çok aranan hazinesidir. İmparator Konstantin'in peygamber olan Hazreti İsa'yı babası olmadan dünyaya geldiği için Tanrı'nın oğlu durumuna soktu. Amacı Roma İmparatorluğunu güçlendirmekti. Bu rivayete göre ise son akşam yemeğinde kullanılan Hazreti İsa'nın kadehi değil de Meryem'in rahmiydi ve bu tapınak şövalyeleri tarafından korunmaktaydı. Şimdi kutsal kase sembolse bu bilgi neden gizlidir? Bu gizli bilgi Vatikan'ın temellerini sarsacak nitelikte ise saklanıp yerinin bulunmasının istenmiyor olması düşündürücü değil mi? Kutsal kase nerede? Burnumuzun tam dibinde İstanbul'da Ayasofya'da olabilir mi? Eğer öyleyse kim ne zaman sakladı oraya? Bir rivayete göre bu emanetin Çemberli Taş'ın altında yer alan gizli odalarda olduğu söyleniyor. Belki hala da oradadır. Belki de hiçbir zaman orada olmadı. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul yağmalanıyor, bundan nasibini alan Ayasofya'da bir yerde temize çıkıyor. Çünkü kimse yağmalanan yerde kutsal kaseyi aramaz. Öyle olsaydı onu Bizanslılar bulurdu değil mi? O nedenle saklamak için seçilen en iyi yer de Ayasofya. Bir kutsal kase olsa bile bunun gerçekten İsa tarafından kullanılan kadeh olduğunu kanıtlamak neredeyse imkansız olurdu. Ancak kesin olan bir şey var ki tarihin en büyük hazine avı devam edecek.